Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyücüyle yüzleşmenin ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. Bir hafta oldu. Bir hafta sonunda aradım. Müsaitsen tekrar bir sohbet edelim, röportaj yapalım dedim. Kabul etti. Lafı fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Bir hafta oldu ilk sohbetimiz falan. Tabii bu video daha yayınlanmadı. Arkadaşlar siz bu videoyu Ocak ayında izleyeceksiniz. Bu videoyu biz önceden çekiyoruz. Bu ikinci veya üçüncü videoda yorum yaparsanız eğer, sormak istediğiniz şeyleri sorarsanız ben bunu not alır, arkadaşa sorarım. Onlar da usulünce cevap verir. Bu 7 günlük sürede hiç büyü yaptıran oldu mu? Evet. 2-3 defa yapıldı. Bugün de aradığımda dediniz ben işlem yapıyorum falan. Tabii bugün de. Bir iki defa da bugün de yaptım. Bu 7 günlük sürede en çok ne büyüsü yaptırmaya geldiler? Bağlama. Her zamanki gibi bağlama büyüsü. Sevgilisi için olsun, eşi için olsun. Peki bu sorduklarım benim merak ettiğim şeyler. Tamam. Onu soruyorum. Aylık kazancınız nedir bu işte? Şöyle söyleyeyim, yani söylemek istemiyorum. Yani ben size sormuyorum YouTube'da ne kadar kazandım, onu geçelim. Peki. Şimdi size başka soru soralım. Peki söylemek istemiyorsunuz. Bugün gelen kişilere ne büyüsü yaptınız? Bugün gelen 2 defa yaptım zaten söylediğim gibi. Onun biri bağlama, birisi de şöyle bir şeydi. Bir kız birini severmiş, bir erkeğe yani. O da başka biriyle evliymiş, o erkek arkadaşı. Yani seviyormuş. Olmayınca yani karşılık bulamayınca geldi eşinden ayrılsın, benle yani sevgili olsun yani ben istiyorum diye. İşte dedim öyle olmaz falan, tabi ücret karşılığını alınca mecbur yapıyoruz işimizden dolayı. Getirdi işte resmini, ona göre yani yapılan malzemeler falan var. Tam derinden dalmadan söyleyeyim. Onları şey yaptık, götürdüm işte malzeme yaptım işlemini, kıza teslim ettim. Onun bir tarafını ben gömeceğim bir yere, diğerinde zaten o erkeğini kendi resmini bir dolabına ya da bir yere saklayacak. Bu bir hafta 10 gün içinde bu ayrılma süresi olacak. Anladım. Peki bu zenginlik büyüsü denilen şey, bunu nasıl yapıyorlar mesela? Yani zenginlik büyüsünü sen nasıl yapıyorsun? Şöyle, zenginlik büyüsünü var öyle büyü tabi. Çeşit çeşit de yapıyorsun. Yani her şeye yani ücretine göre yapıyorsun yani. Yüksek mevlad olan da var, düşük olarak olan da var. Muska olarak olsun. Gerek bir kişinin eşyası olsun. Gerek çok affedersiniz iç çamaşırı olsun, elbisesi olsun. Yani böyle yapılıyor. Yani sabun olsun, çeşit çeşit zenginlik büyüsünün yapılış şeyleri var. Yani şunu sormak istedim aslında. Şimdi zenginlik büyüsünü yapıyorsun da yani nasıl yapıyorsun yani hani işlemi nasıl oluyor? Yani bunun işlemini mi sordunuz? Pardon, ben bir şey anladım. Yani bunun işlemi nasıl diyeyim? Bir haftayla 15 gün sürüyor. İşlemin içerisinde şöyle söyleyeyim. Diyelim sabunda yaptıracak kişi kendine. Sabuna bozuk para birisinden sarıyoruz. İşte o sabunu bir yere koyuyor. Yani parçalıyoruz o sabunu. Yani şöyle oluyor. Elbisesine yapıyoruz. O elbisesinin mesela diyelim giyindiği bir elbisesi var. Olur, mont olur, ne bileyim kaza olur. Sorun yok. Böyle şeyler olabilir. Neden düştü o? Ya o şeyden dolayı bazen olabiliyor. Buraya mı yapıştı? Şey yaptınız mı? Nasıl yaptınız? Köşeye bir yere bırakırsan
Ha, öyle tamam. Bu tütsülerin anlamı nedir? Bunun anlamı zaten evrenle bizim burayı bağlamak için yani. Enerjiyi kazanmak için. Enerji yani bu. Büyü yapacağım zaman bunları kullanıyorum. Enerji. Böyle söyleyeyim. Kokusu böyle hem güzel hem değişik, farklı bir kokusu. Tabii. Bu da düştü. Peki genellikle yani ben de bazı yerlerde izledim. Bu mezarlığa da gidip bir büyü yapıyorlarmış veya ne bileyim mezara büyü gömüyorlarmış. Ne büyüsü bunlar? Şöyle söyleyeyim. Mezara gömülen büyü çok büyü var. Yani zenginlik olarak mı diyorsunuz, daha kara büyüler mi diyorsunuz? Çok işlem var mezara yapılan. Zenginlik olarak da olsun, kara büyü olarak da olsun, ölüm büyüsü olarak da, ayırma büyüsü de, soğutma büyüsü de, her şey mezara gömülen de var. Normal kişinin fotoğrafı olarak da var. Çeşit çeşit zaten var. Mezara gömülen merak ediyorsanız şöyle söyleyeyim. Diyelim zenginlikten söyleyeyim size, diğer şey olarak söylemeyeyim. Mesela bir kişiye o daha bir ücreti yüksek mevlada bir şey. Bunun ceylan derisi dediğimiz şeyde yapıyoruz. Kişinin yani büyü yaptığım zaman gerek, yani onun tabi sözleri büyü yaptığım zaman onun fotoğrafıyla zenginlik büyüsünde basın, biraz da bozuk para. Bunları koyuyoruz, mezara gömüyoruz. Yani mezara gömüldüğü zaman yani bu kişinin anlamı şöyledir. Mezara kadar yani ölüp dünyadan göçene kadar işlerinin etkisi üstünde olsun diye. Yani anlamı budur mezar dediği. Yani ölüm büyüsü de öyle. Yani bu mezara girene kadar bu kişi yani üstünde büyü yapmaz. Etkisini kaybetmez. Peki diyelim mezara yapılan büyü yani nasıl diyeyim size? Diyelim muskayı aldınız, mezarlığa gömdünüz. Şimdi diyelim normal bir vatandaş veya işte mezarın sahibi işte bir çiçek ekmek istedi veya bir şey yapmak istedi. O toprağı eşelerken mezara büyüye ulaştı. O büyüyü o mezardan çıkarttı diyelim. Bu yaptığınız büyü bozulur mu? Büyü bozulmaz ve çıkartmaz da binde bir, öyle olmaz. Yani derine mi? Tabii. Siz bu büyüleri yapıyorsunuz. Diyelim ki kendimden örnek vereyim. Bana büyü yaptırıyor veya ben size geldim büyü yaptırdım. Bu büyü yaptırdıktan sonra benim başıma gelecek olan şeyler neler? Ne gibi büyüden bahsediyorsun onu söyle, ben de ona göre söyleyeyim yani. Başına gelecek ne gibi yani, zenginlik mi olsun, başka kara büyü mü olsun, onu sen söylersen ben de ona göre açıklamamı yaparım. Yani diyelim ki ilk küçükten başlayalım. Kendim için diyelim ki işte zenginlik büyüsü yaptırdım. Yaptırdıktan sonra benim yaşayacağım şeyler veya ileride yaşayacağım şeyler neler? Şöyle söyleyeyim, zaten bunları 3 harflerle yapıyoruz şimdi. Yani sana zarar vermesi imkansız çünkü benim kontrolümde yaptığı için zaten onu şöyle diyeyim, sana ekstra kazançlarını söyleyeyim yani. Şöyle mesela senin bilmediğin bir yerde, ne bileyim hiç aklına gelmeyip ummadığın yerde ne bileyim bir gelir, bir kazanç, ne bileyim bir alım, bir satım, ticaret, her şey ne olursa olsun ummadığın bir yerde para gelmez. Atıyorum size şöyle söyleyeyim, siz yani evinizde oturuyorsunuz, hiç aklınıza gelmeyecek bir şey. Bir yerde kazanç geliyor. Yani şaşırıyorsunuz. Yani bu yani kusura bakmayın onlardan dolayı herhalde oluyor. Şöyle öyle bırakın. Yani böyle bir kazançtır. Ne bileyim bir satamadığın bir araba olur, ne bileyim bir ticarette başka şey olur. Daha rızkını açılıyor. Daha yani böyle maddi durumunun üstüne durum katıyorsun. Ummadığın şey. Peki diyelim kötü bir büyü yaptırdım, kara büyü yaptırdım. Mesela birine ölüm büyüsü yaptırdım veya birisi bana bunu yaptırdı. Benim veya bana yaptıran kişinin ileride karşılaşacağı şeyler nelerdir? Tabii ölüm büyüsü yapılır. Ama ölüm büyüsünde sende de tehlike oluyor. Yani olmuyor diyorsak yalan olur. Şöyle söyleyeyim sana.
Sen birine Allah göstermesin, o duruma düşürmesin. Bir büyü yaptın. Bir kişi zarar gördün. Ailene zarar verdi, şey oldu. Bir seninle şeyine yaptın. Büyü yaptın, o kişi hastalandı. Tabii süreç belki 3 ayda olur, belki yataklık olur, yoğun bakımlı olur. Nasıl bir hastalanıyorsun, 6 ay, bir sene ne bileyim. Hastanede yatıyorsun, öyle vefat ediyor. Böyle diyelim ki hastalık oldu. Diyelim ki hiç sağlıklı kişi, atıyorum kalbinde sorun oldu. Ne bileyim kanser oldu. Zaten büyü böyle oluyor, zaten cinler yapıyor bunu. Büyüğünü yaptığımız için. Ne bileyim daha farklı kemik erimesi çıkıyor. Peki size gelen bu büyü yaptıran kişilere siz şunu söylüyor musunuz? İşte tamam sen bu büyü yaptırıyorsun ama biz ona cin musallat ediyoruz. Ama bir cin de sana musallat oluyor diye bunu söylüyor musun? Ya bir cin musallat oluyor diye söylemem. Ama şöyle söyleyebilirim yani bunda sen de görebilirsin. Ne bileyim yaptırman doğru olmaz gibisinden söylüyor ama fazla derine daldığım zaman korkar. Yaptırmaz. O da benim işime gelmez çünkü ben böyle kazanıyorum. Ama şöyle söylüyorum. Yani bak bu böyle böyle etkileri var. Size de zarar verebilir. O kişi de kabul ederse ücretini de söylerim, talebimi söylerim. Kabul ederse ücretini de alırsam yapıyorum. Ha, yani arkadaşlar burada diyor ki bana büyü yaptırmaya gelen bir insana sen büyü yaptırıyorsun ama bir cin de sana musallat oluyor. Bundan haberin var mı diye pek fazla söylemiyorum diyor. Korkar yaptırmaz diye. Yani benim kazancımda düşüş olur diyor. Bunu ben söyleyeyim size. Siz büyü yaptırdığınız zaman hem karşı tarafa hem de kendinize bir cin musallat ediyorsunuz. O yüzden ben bunu pek fazla önermiyorum. Büyü yapanın da yaptıranın da bu dünyada ve ahirette yeri yok arkadaşlar. İkinci soruma geçmek istiyorum. Tamam, buyur. Büyüyle mesela bir insana trafik kazası yaptırabilir misin? Şöyle söyleyeyim. Yani bir kişiye yapıp da illa trafik kazası yapılacak diye bir şey yok. Onu sana söyleyeyim. Öyle bir şey var diyen olsa yalan söylemiş olur. Ama şöyle bir şeyler olabiliyor. Bir kişiye şöyle bir büyü var. Bela ve musibet vermek istiyorsa öldürülme demiyorum. Bela ve musibet diyorum. O kişi şöyle söyleyeyim. Her zaman hastalığına uğraşır. Ne bileyim her zaman fakirliğine uğraşır. İşleri ters gider. Aile içinde huzursuzluk başlar. İş yerinde kovulur, işi olmaz. Her zaman yeni trafik kazası diyoruz, kazalarına ne bileyim bir yerde giderken merdivende yürürken tak düşüyor, bacağını kırıyor. Üst üste adam hem işte çıkmış, hem evine ekmek getiremiyor, hem böyle durumlar başına geliyor. Yani bela ve musibet büyüsünde. Ama sizin dediğiniz gibi ben şimdi büyü yapayım, şurada çıksın tak araba çarpın öyle bir büyü yok. Ama şöyle bir şey yeni dediğim gibi o kişiye bela ve musibet yaptığın zaman sizin dediğiniz gibi kaza olur, düşer konumda böyle. İşsiz kalır. Öyle durumlar oluyor. Dini inancınız nedir? Oraya girmeyelim. Yani şunu soruyorum. Müslüman mısınız? Hristiyan mı? Hristiyan. Peki büyü yaptıktan sonra veya ilk bu işi yaptığınız zaman mesela ilk bir kişiye büyü yaptığınız zaman yaptıktan sonra hiç vicdan azabı duydunuz mu veya bir korku, endişe oldu mu? Zaten korku falan olduğu zaman bunu yapamaz. Ama şöyle diyeyim, daha önce videomuzda bahsettiğimiz gibi ilk üniversite yıllarında bu işe başlayacağım zaman merak sardığım zaman yavaş yavaş bu işlere girdiğim zaman evet korkum vardı. Şöyle korkum vardı. Acaba ben bir zarar görür müyüm? Acaba ben bundan nasıl baş gelebilirim? Bunlardan ne bir sonuç doğabilir? Ailem ve ben zarar görebilir miyim? Böyle endişelerim vardı. Tabii hocamız da vardı. Böyle işte bize yardımcı oldu. Endişe duymayın. Bir şey olmaz yüzden böyle korkumuzu yendik. Peki şu an burada büyü yapabilir misin? Şu an yapamam.
Yok yani mesela büyü yaptığınız zaman yanınızda büyü yaptıran kişi de mi oluyor yoksa siz tek mi yapıyorsunuz? Tek. Başkası olamaz yanımda. Çünkü ben cinlerle bu işi yapıyorum. Normal kişi değil ki ya dur ona zarar verme diyebilirim. Bunlar yeri geliyor bana bile zarar vermeye çalışıyor. Ben böyle bunun dualarıyla, sözleriyle baş gelebiliyorum. Karşı görmediğimiz bir kişiden şu an sen burada duruyorsun ben diyemem ki ya bu kişiye zarar verme diye. Başka birisi olsa bu dünyada bir ya onunla kavga etme ararsın iki kişi ama ben yine onu diyemem. Onun içinde asla ve asla yansın diye kim olursa olsun ben tek her zaman yaparım. O kişiye zarar gelmesini istemem. Peki yaşadığınız ev burası mı? Hep buradan büyü yapıyorsunuz yoksa başka yerinizde var mı? Şöyle büyü yaptığım yer burası. Ama oturduğum yer burası değil. Ailem var yani. Orası ayrı. Peki oturduğunuz evi gösterebilir miyim? Yok, aile ev olduğu için kusura bakmayın onu gösteremem. Anladım. Peki günde buraya kaç sefer geliyorsunuz? Şöyle, günde yeri gelir malzeme falan almaya gidersem diyelim aileten benim burada olan malzeme dışında farklı bir işlemden dolayı malzeme gerekebiliyor ya da bakıyorum bitmiş olabiliyor. O gün içinde gitmeye de mi ya işte sabah çık, akşam belli bir saatte gecenin yarısını işte ne bileyim sabah karşı gidiyorum. Ha dediğim gibi bir şey biter lazım olursa ona göre çıkıyor. Başka da işte malzeme olduğu zaman bir in, bir çık. Başka şey değil. Peki bu büyü yaptıktan sonra siz de dediniz bunun duaları var işte şeyleri falan var. Peki büyü yaptıktan sonra bu cinler sizi rahatsız ediyor mu veya büyü yaptıran kişiyi rahatsız ediyor mu? Diyelim ki birine büyü yaptınız, o karşı tarafta işte bir hüddama gitti veya bir hocaya gitti, sizin yaptığınız büyüyü bozdu. Bu büyü bozulduktan sonra büyü yaptıran kişiye mi musallat oluyor bu cinler? Hayır öyle bir şey yok. Şöyle söyleyeyim, büyü bozulmuş diyorsun. Zaten o büyü bozan kişi, zaten bu işleri anlayan kişi. Yani böyle sen kafana göre sana geldi diyelim. Bir adam büyü boz, sen yapamazsın ki bilmeyen kimse yapamaz. Onu zaten anlayan, benim gibi anlayan gerek medyumlar, gerek hocalar olsun. Onu yaptığı zaman zaten o cinleri def ediyor zaten, bitiriyor zaten. Öyle musallat olma diye bir şey yok. Ama sadece şöyle bir şey var, karşı tarafa yaptığın zaman zarar vermez ama sadece belli bir süre huzursuzluk verebilir. Peki bu define falan arayanlar cinlerden yardım alıyorlar. Mesela cinlerden anlaşıyorlar, definenin yerini öğreniyorlar. İşte cinler bunlara mesela bazı şeyler söylüyor. İşte istekleri oluyor. Bu istekleri yerine getiriyorlar. Veya işte isteklerinden bir tanesini yerine getiremiyorlar. Bu nereden aklına geldi dersen ben bir yeri çekmiştim. Bir fabrikaydı ve evdi. Onlar da cinlerle anlaşma yapıp define çıkarmışlar ve zengin olmuşlar bu yönden. Ondan sonra da bunlar helak olmuşlar yani iki kardeş ölmüş. Biri kendini asmış, biri de herhalde kafasına sıkmış bir şeyler olmuş yani. Şimdi bu defineyi çıkarırken bu cinlerden mesela ne istiyorlar veya cin ne istiyor bunlardan? Hani bize imanını sat gibi şeyler falan mı veya daha farklı şeyler mi? Bak şöyle söyleyeyim. Kim yani anlaşma yapıyorum cinle diyorsa normal kişileri diyor. Medyumlar tabii anlaşıyor da bu işleri yapıyor. Ama sıradan vatandaş biri, anlamayan biri cinlerle kalkıp da anlaşma yapması mümkün değil. Öyle bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Altın define dediğin zaman cindar olur. Ya da ne bileyim cindarlar olmasa normal sen diyelim gidip de define arıyorsun. Cinler sana görüküp de yok bizimle anlaşmalı yap. Sana şu kadar yarısı sana yarısı bana diye bir şey yok. Yok öyle değil. Yani bu kişiler de zaten bir cinci hocayla yani bir büyücüyle beraber yapmışlar bu işi. Tam oraya geleceğim zaten. Konuyu oraya getireceğim. Cindar birisiyse işte bu işten anlayan birisine şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki orada define var. Bu bir gerçektir yani. Zamanda kraliyet olsun. Yani eski zamanlarda olsun. Adam yani eskiler olsun. Hristiyan zamanıymış biliyorsun eskiler.
şey bir yere gömüyor ve oraya bekçi diyelim. Şimdi bekçisi nasıl bankayı güvenlik koruyor, o zaman da diyelim 2 tane, 3 tane, 5 tane cin kabilesi. Zaten onu iş yapan kötü huylu dediğimiz cinler yani onlar. Müslüman cin zaten bunu yapmaz. Zaten onu yapanlar böyle şeyler. Onu diyelim bekçi olarak koymuş, orayı koruyor. Bu cinler gitmiş, tılsımı bozdu, şey yaptı, altını çıkarttılar, şey yaptılar. Şimdi tılsımı bozmuş diyor ama cindar. Aslında tılsım bozulma diye bir şey yok. Yani bozulma diye bir şey yok derken o cinler zaten oraya musallat olmuş. Bunlar çıkarttığı zaman o altın nereye gitti diyelim. Cindar diyelim, şu an şöyle anlatayım. Cindar arada çıktı. Diyelim karını aldı çıktı. Yani belli bir meblağ parasını aldı, yani altın çıktı. Cindar gittiği zaman o cinler zaten o altının peşinde, bunlardan duayı bilmiyor. Yani onu hükmedemiyor, durduramıyor. Bunlara musallat oluyor. Musallat olduğu zaman ne yapıyor? Yeni dediğin gibi ya intihar ediyor, ya kafasına sıkıyor, ya da cinler tarafından öldürülüyor. Yani bu gerçektir, yani cinler tarafından boğularak öldürülme. Böyle ölüm sonuçlanıyor. Peki siz bu işi yapıyorsunuz. Aileniz veya akrabalarınız buna nasıl bir tepki gösteriyor? Tabii tepki var. Her şeyden tepki alırsın. Yani sen bu işi yapıyorsun, belki sana ailen ve akrabalan yapma diyebilir ya da ne bileyim tepki de gösterebilir. Benim işimde de aşırı tepki var, senin gibi olamaz tabii. Yani tabii ailemde bana küsenler de var, yapma diyenler de var, darlan gücenler de var. Ama dediğim gibi ben bu işi yapıyorum, mesleğim bu, buna devam ediyorum. Onun için şey yapmıyorum, tepki gösterenlere bir şey diyemiyorum, sadece işimi yapıyorum. Peki ailen de mi Hristiyan, yani annen, baban veya akrabaların, yoksa sadece sen mi? Sadece ben böyleyim. Karın, çocukların, annen, baban Müslüman. Sadece ben bu işi yaptığım için ben böyleyim. Anladım. Çok ilginç. Yani ben de sana göre ilginç gelir, bana da göre ilginç. Ama bu işi yaptığın zaman böyle. Anladım. Yani bir nevi sen ruhunu şeytana satmış bir kişisin. Evet. Peki büyü yapmadan önce veya bu işi yapmasaydın ne iş yapardın? Ya onu açıklayamam, nasıl açıklayamam. Ben bu iş için okulu terk ettim, ona göre düşün. Yani üniversite yıllarımda kimya bölümü okuyordum. Yani orayı terk ettim. Yani şimdi bir şey söyleyemem. O zaman da aklımda başka iş yoktu. Diğer videoda söylediğim gibi bir arkadaşımız tanıyordu hocam. Yani bu işi yapan böyle merak saldı. Ondan sonra da bir iş yapam diye düşünmedim. Hep öyle uğraştım. Zaten 15 seneye yakında bu işi yapıyorum. Peki neden yüzünü ve ses tonunu kimseye duyurmamamı istedin? Yani mesela şu an benim yüzüm görüküyor, hiçbir şey yok. Mesela kameradakiler, mesela izleyenler senin neden yüzünü görmesin? Yüzümü ve sesimi asla zaten söylememedim neden de. Yani çekim bile yapmazdım, yani kimsene yapmadım, inan buna. Siz rica ettiniz, ısrar edince yani ben de sıkılmadım. Yani bunu bile yapmaya gönlüm el vermiyordu. Ama sizin ısrarınızı kırmamak için güzel bir kardeşimsin. Ama ben yüzüm olsun, sesim olsun, çünkü orada benim binlerce tanıyanlar var. Binlerce şeyler var, kişiler var. Yani onun için onu gerek ailem olsun, gerek yani YouTube olsun, şey olsun, haber olsun, şimdiye kadar çıkmadı. Anladım. Yani bir nevi ben gizli bir kutuyum ve bunu kimsenin bilmesini istemiyorum. Sadece gelen müşterilerim beni görsün, yeter diyorsun. Yeter, aynen değil. Buna da saygı duyuyorum, zaten bu şekilde konuşup anlaşmıştık. Benim soracaklarım bu kadardı. Aklıma başka soru gelmedi. Bir daha video çekeceğiz zaten, biliyorsunuz. Ve bu videoyu yayınladıktan sonra izleyen kişilerin de soruları olur. Ben onları not alır, onlar size
sorarım. Siz de cevap verirsiniz. Bu Tabii. şeyde. Onlar da bilgilenmiş olur. Tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Sohbetiniz için. Arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi merak ettiğiniz şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ben bunları not alıp tekrar bir sohbetimizde soracağım. Merak ettiğiniz veya çevrenizde bu işleri merak eden kişiler varsa bu videoyu da onlara gönderebilirsiniz. Onların sorularını da bana iletebilirsiniz. Ben de sizin sorularınızı sorabilirim arkadaşlar. Dediğim gibi videomun sonuna geldim. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi geceler.